To Be Offroad kanalından selamlar. Bugünkü konumuz pas ve çözümleri olacak gene. Motorun sağ ve sol tarafında alt tarafı tutan şu şekilde gösterdiğim şase parçası. Üst tarafında delik var. Ne olduğu belirsiz bir delik. Daha önceki partilerde alt tarafından tahliye deliği de açmamışlar. Üst taraftan su dolmuş ve bayağı pas olmuş. Böyle birkaç tane video gördüm. Sonradan da herhalde sonraki partilerde alt tarafından da matkapla delik açmışlar. Yani önce sen niye üstten delik açtın? Sonra gittin altta delik yoktu. Aklına geldi alttan da delik açtın. Neyse arkadaşlar, ben bu üstteki mantıksız deliği silikonla kapayacağım. Boyasını yapacağım. İçini de XCP Rust Blocker yağ ile dolduracağım. En sonunda montajını yapıp bitireceğiz. Kimse yanlış anlamasın, motoru kötülemiyorum. Motoru çok beğenerek aldım zaten. İkinci ayıma giriyorum motorla. Çok da mutluyum. Memnunum motosikletten. Rahat bir motosiklet her şeyden önce. Gücü kuvveti yerinde. Ufak tefek problemleri var. Sanırım biraz aceleye gelmiş motosiklet. Amacım bu problemleri sizlere anlatıp sorunları birlikte aşabilmek arkadaşlar. Keyifli seyirler. Teşekkürler. Sökmeye başlayalım. 5 mm alyanla koruma demirinin alt vidasını sökelim. Evet, buna ben daha önce Loctite sıkmıştım. Çünkü bunları motoru ilk aldığım zaman açılmıştı bunlar. Evet, Loctite'lı olduğu için biraz zor. Şimdi buradan 5 alyanla korumanın alt ayağını söktüm. 6 alyanla koruma demirinin üst ayağını söktüm. 6 alyanla şasi demirinin bağlantı vidasını söktüm. Şu aradaki 2 tane vidayı 6 alyanla gevşettim. Daha henüz sökmedim. Şimdi diğer tarafa geçeceğiz. Evet, karter korumayı 13 yıldızla söktük. Şimdi koruma demiri bağlantılarını sökeceğim sol tarafın. Alt taraf 6 alyandı. Evet, ben buraları Loctite'lamıştım. Beş alyanla evet, direkt geliyor gibi. Şimdi göreceğiz. Evet, direkt geliyormuş. Görmüş olduk. Ben altta 2 tane daha vida vardır diye. Diğer motorlarda öyleydi. Bunda 2 vidadan kaçmışlar demek ki. Daha iyi oldu. Altına eğilip fıtık olmaya gerek yok. Gene CF Moto bizi düşünmüş gibi. Evet, bunu da söktük. Sol koruma demiri de tamam. Bunu da çıkartalım. Şu düşecek.
koruma demirinin burcu. Düşürmeyelim, şöyle koyalım. Buralarda 5 Beşkonak orman yolu biraz yağmur sonrası çamurluydu. Motorumuz kirlenmiş. Bu da tamam. Evet. Bahsettiğim zor olan yerlere geldik sıra. Evet, şunu açtım. Çok zordu. Eliniz şuraya değiyor. Şöyle bir iz bıraktı. Sol tarafı açarken de böyle bir iz oldu. Onu da göstereceğim. Dikkatli olun. Oraya bez koyun. Motorun sağ tarafındaki bir yer var. Keskin. CNC kesim. Jilet gibi kesiyor. Orayı da göstereceğim. Evet. 13 anahtarı şuna takaraktan, daha doğrusu şöyle taktım. Böyle açtık. Çok zordu. Bayağı zordu. Uğraştık. Videoyu uzatmamak adına acı çektiğim noktaları paylaşmayacağım. Ama siz acı çektiğimi bilin. O kadar uğraşmışız ki bu burada duruyor. Evet, vidanın alyanı oldu. Bırak ya, o benim. Bakayım. Gördüğünüz gibi elle döndü. Evet. Zor olanları yaptık. Gördüğünüz gibi sonra da elle dönüyor. Her şey güzel oluyor. Bu tamam, o tamam. Şimdi evet, kornanın bağlı olduğu cırtı da aldık. Şuradan bir su hortumu geldi herhalde. Buradan su mu içiliyor? Şaka yapıyorum tabi. Benzin kapağı tahliye hortumu. Evet. Şurada radyatörün altında 10 anahtarla açtığımız bir somun var. Böyle yaptım. Belki dedim eşim 10 anahtarı getirir bana verir dedim ama büyük hayaller kuruyorum galiba. Şurada. Şimdi motorun altına eğileceğim. 10 anahtarla radyatör plastik korumanın altındaki somunu sökeceğiz. Bu nispeten en kolay somun. Elle dönüyor mu? Parmak girmiyor ki elle dönsün. Evet, bu noktadan sonra elle dönüyor. Dur. Sağ taraftaki koruma plastiğini açacağız. Tabii siz daha sakin olursanız daha güzel olabilir. Böyle karıştırmayalım diye yan yana koyalım. Şimdi bunu ben o noktaya geldim. Nasıl bunun olduğu noktasına. Şurası CNC kesim. Jilet gibi. Bunu açarken şöyle işte buradan kesti direkt. Ve biraz ciddi bir kesik açtı burada. Buraya bez koyarsanız elinizin altında bez olsun. Çünkü bunu gene şu şekil şöyle ben aldım. Böyle açınca elim şuraya geldi. Oraya bez koyarsanız canınız yanmaz. Bunları ben açmıştım. Şu nispeten
zor olan yer. Anlatayım hemen. Hortumu şöyle yapın. Küçük 6 milimetre küçük alyanınızı buraya sokun. Bu zaten giriyor. Hortuma zarar vermiyor. Ben bunları açmıştım. Size nasıl açtığımı gösterdim. Şöyle sonra buradan açabiliyorsunuz. Böyle dönüyor. Bakalım elle gelecek mi? Elle gelirse tadından yenmez. Evet, elle geliyor. Şimdi bunun üstünde de sensörümüz var. Yağ basınç sensörüne benziyor. Onu şurada birlikte açalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, buradaki parçayı, kelepçeyi sökemedim. Yani koparmak istemiyorum, zarar vermek istemiyorum. O yüzden buradan jak uçlu sensörümüzü çıkardım. Şuradan parmağımızla bunları çıkaracağız. Şöyle altına koyalım. Evet, bu da tamam. Bunu da koyalım. Şunu da çıkartalım. Evet, parçayı söktük. Şimdi benim motorum 50 gün civarı oldu alalı. Sağanak bir yağmura girmedi. Yıkaması olmadı motorun. Su alacak bir durumu olmadı. Burada delik var. Son gelen partileri de şurada matkapla delik açmışlar. Çünkü böyle bir sorun vardı. Buradaki delikten su alıyordu. Su içinde kalıyordu. Yoğun bir paslanma yaşanıyordu. Tahliye deliği yoktu çünkü. Tahliye deliği diye buradan matkapla delik açılmış. Güzel bir şey mi? Değil. Güzel bir şey değil tabii ki. Şimdi yapacağım şey şu. Balata spreyi ile yıkayacağım içini. Burayı silikonla kapatacağım. Buradan su almasın arkadaş. Buradan su almasına ne gerek var yani? Şu demirin şurada deliğe neden ihtiyacı olur? Ben burayı kapatacağım silikonla. Şu delikten de, matkapla açılan garip delikten de hayat kurtaran XCP'nin Rust Blocker pas önleyici yağını içini dolduracağım. Kağıt bant kapatacağım. Neden peki kağıt bant kapatıyorum? Çünkü bu bir müddet sonra, bir gün sonra donuyor. Havayla ve suyla yer değiştiriyor. Yüzeyi komple kaplıyor. Donuyor, akıcılığını kaybediyor. Ondan sonra kağıt bant kendi kendine çıkar zaten. Amacımız buradan su almasın. Yani buradan su alıp şuradan tahliye etmesine de gerek yok. Bunlar elektrik santrali değil bu. Hidroelektrik santrali mi bu? Su akım yoluyla elektrik mi çıkarıyorlar buradan yani? Garip garip işler. Neyse. İşlemlere başlayalım şimdi. Bakalım pas gelecek mi? Pas akacak mı? Göreceğiz. Biraz dediğim gibi motor yeni, daha su gözü görmediği için herhangi bir pas gelmedi. İçi tertemiz şu anda. Bu şekilde ben içini temizliyorum. Evet. Bir parmak silikon aldık. İçine yediriyorum. Fazlasını sileceğim buradan. Evet, silikonla doldurdum çünkü üstte bir deliğe ihtiyacımız yok. Yani su alıp alttan vermeye gerek yok. Ben burayı doldurdum. Evet, sökmeye devam. Biraz zincirden elim kolum yağ oldu. Şu demirin altını sildim. Şuraları çıkardım, 2 tanesini. Yerde duruyor.
Bunu da çıkarıyoruz. Şöyle dursun. Evet, burada alt taraf kaldı. Radyatörün alt tarafı. Bunu da çıkardık. Yine aynı delik. Matkapla açılan diğer delik. Tahliye olsun diye. Hani ilk yaparken sen bunu düşünme. Buradan delik aç. Tahliye deliği yapma. Sonra motorunu matkapla del. Yani bunu fabrika yapmış olsun tabi. İlginç. Temizleyeceğim. Balata spreyi ile yıkayacağım. Silikonlayacağım. Islak mendille sildim. Balata spreyini tekrar sıkacağız. Dediğim gibi motor yeni, daha su yüzü görmediği için yıkanmadı ya da aşırı yağmura girmedi motor. Burada bir delik daha var. Bu neydi? Onu bir daha kontrol edeceğiz. Burada bir delik daha görüyorum. Bunun üstünde yok, gördüğünüz gibi. Bu iç tarafı. Bu demirin iç tarafı. Sağ tarafın. Bu da sol taraf. Burası korna yeri. Burada bir şey yok. Buraya da delik açmışlar. Bu da gördüğünüz gibi matkap deliği. Altılık matkap deliği bu. Yani beşlik matkap ucu, altılık matkap ucu. Dele dele gitmişler. Burayı da kapayacağım. Sol demir, altta matkapla açtıkları delik duruyor. Orası dursun. Aşağı tarafta hani bir yerden gene bir şey olursa diye oradan dursun. Oraya bir şey yapmadım. Üst taraftaki deliği kapadım. Ne ödüğü belirsiz bu deliği de kapadım. Maşallah her tarafı delmişler. Silikonladım. Silikonların kurumasını bekliyorum. Burayı da silikonladım. Şu arka tarafa biraz gelmiş. Önemli değil. Onun da fazlasını aldık. Zaten buraya vida gelecek. Silikon, yumuşak silikon, esnek silikon. Vida buraya rahat girer. Ama buradan suyu geçirmez. Şimdi bir müddet kurumalarını bekliyorum. Bunlar kuruduktan sonra böyle beyaz bırakmayacağım tabi. İsterseniz siyah sprey boya. Ben de rust blocker kullanacağım. Pas üstüne atılabilen boya. Hammerite. Üstüne minikten atacağım. En son yağ ile dolduracağız. Onları da tek tek çekeceğim. Sol tarafın demiri silikonla üst deliği kapatmıştık. Boyasını da yaptım. Buradaki ne olduğunu bilmediğimiz bir delik daha vardı. Onu da kapattık, boyasını yaptık. Görünüşü bu şekilde. Birazdan XCP Rust Blocker ile buradan yağını da sıkacağız. İçini yağ ile dolduracağız. Bu da sağdaki demir. Bunun da üst deliği silikonla kapattık. Boyamasını yaptık. Bu şekilde görünüyor. Şırıngayı getirdim. Şırıngayla basacağım borunun içine yağı. Şimdi ben hep sürekli söylüyorum. Bu sabit durduğu zaman donuyor. Akıcılığını kaybediyor. Akmıyor. Bulunduğu bölgede kalıyor diye. Bu şırınga bir aydır rafta duruyor. İçinde gördüğünüz gibi Rust Blocker yağı var. Bu şekilde duruyor. Yani bunu borunun içine sıktığımız zaman da bir müddet sonra ertesi gün bu şekilde içinde kalacak. Misal örnek açamadım bunu. Şurada görünüyorsa kamerada. Ağda gibi donmuş. Aklınızda fikir olsun.
İkinciyi de basıyorum. Aslında 2 şırınga yeter yani. Üçüncüyü basmaya gerek yok. Ağzını sileceğim şimdi iyice. İçine ras blokörümüzü sıktık. Kağıt bant yapacağım. Hemen donmadığı için ya. Yağ donup içinde kalana kadar akmaması adına. Burayı ıslak mendille sildim iyice. Şöyle yaptıktan sonra bu zaten içine aktı. Biraz döndürüyorum. İyice her tarafa. Bu şekilde yağı içine bulaştırıyoruz. Evet, bu da sağ demir. İçine yine 5 mililitre yağımızı basıyoruz. Bayağı da zor gidiyor. Şimdi toplamaya başlayacağım. Görüyorsunuz, baş aşağı tutmuştum yağ aksın diye. Yağ buradan geldi tekrar. Demek ki güzel bolca içine yağ sıkmışız. Bu yağ dediğim gibi bir gün sonra donacak. Donana kadar böyle akıyor. Kağıt bantı da o yüzden koymuştum zaten. Donana kadar aktığı için. Bunun anlamı demek ki üst tarafı yağladık. Buradan geldiğine göre yağ amacımıza ulaştı. Şöyle iyice silelim bir daha. Şimdi toplayalım. Bakalım diğer tarafa da. Şimdi şu vidayı, şuradaki radyatör altı vidasını takabilmemiz için buradaki 2 tane vidayı söktüm. Radyatörün üstündeki alyan vidasını söktüm. Şöyle kaldırmak zorunda kaldım. Başka türlü bu buraya takılması imkansız gibi duruyor çünkü. Tamam hayatım. Evet, böylelikle çok kolay oldu. 10 anahtarı alabilir miyim? Evet, eşim 10 anahtarı bulamadı. Alyan verdi onun yerine. Ara verdik kayda. Evet, böyle çok kolay oldu. Sıkması da daha basit. Çalışmak daha rahat oldu. Böylelikle de mekik de çekebiliyorsunuz olduğunuz yerde. Sağlıklı. Yani pazar günü sporu da oluyor. Tamam, sıktık, çok güzel şekilde oldu. Evet, buradaki vidaları takıyoruz. Gene Loctite bir damlacık. El yordamıyla giriyor zaten. Evet. Yolunu
bulmaya çalışıyoruz şu anda. Dediğim gibi vida yerlerine Loctite diyorum. Özellikle şu çok zor olan giren 2 tane vida için Loctite'ladım. Kafamız rahat olsun diye. Bir damla sıkıyoruz. Yani söktüğünüz, taktığınız yerlere bir damla Loctite içinize huzur verir. Tamam ha. Hala montaja devam. Bunlar plastik, çok sıkmıyorum. Loctite'da olduğu için şöyle tatlı sert yeterli. Loctite kuruduğunda açılmayacak. Alt koruma demiriyle üst koruma demirini tutturmak lazım. Arada da burcu var. Burcunu da koyacağız. Ben unuttum, siz unutmayın. Bir daha vidayı sökmek zorunda kalmayın. Karter korumayı önce takacağız. Birlikte takacağız şöyle. Aynen bu şekilde. Zaten direkt araya sıkışınca tutuyor. Rahat rahat da vidanızı sıkabilirsiniz. Evet, radyatör altındayız tekrar. Loctite'ımızı sıktık. Noktamızı da bulduk. Buraya yani bu 2 tane vidayı açtıktan sonra radyatörün her şeyi kolay oluyor. Bu şekilde takıyoruz. Burası da bu kadar. Loctite'ımızı yapmıştık zaten. Sıkıyoruz böyle. Tamam. Evet, ünlü üstteki 2 vidayı takacağız şimdi. Bunlar ünlü vidalar. Neden ünlü? Bunlar biraz zorlayıcı, çile çektirici vidalar olduğu için. Bu sefer kolay tuttu. Şansımıza. Loctite şart her vidaya. Bir damla. Sol tarafın plastiğini de takıyoruz. Gene bir damla Loctite her tarafa. Bu şekilde sıkıyoruz hepsini tek tek. İşlemimizi bitirdik. Motosikletimizi topladık. Bütün vidalara Loctite ile sıktık. Bu işin de sonuna geldik. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.